Hepinize merhabalar. Nihal'ın Mutfağı YouTube kanalıma, evime, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kete tarifiyle geldim. İçli kete yapacağım. Dışı pul pul dökülen, içi böyle kat kat yaprak yaprak olan bir kete tarifi. Bunun için gerekli olan malzemeler: 3 su bardağı ılık süt, 1 paket instant maya. Maya ile süt aktif hale gelene kadar şöyle biraz karıştırıyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 su bardağı ayçiçek yağı ve 1 tane yumurta ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. İyice karışıp birbirine geçene kadar karıştırdığım hamurumun üzerine şöyle unu ilave ettikten sonra 1 yemek kaşığı tuzu ekliyorum unla beraber. Şimdi biraz kaşıkla karıştırdıktan sonra şimdi elimle şöyle hamuru toparlayıp yumuşak bir hamur olana kadar hamuru toparlayıp bir kenarda dinlenmeye alıyorum. Yarım saat kadar ekşiyen hamurumu şöyle bir tezgahımda, un serpili olan tezgahıma alıp maya kokusu çıkana kadar birkaç defa yoğuruyorum tezgahta da. Şöyle bir kesme aparatıyla mandalina büyüklüğünde bezeler yapıyorum. Ben bu aşamaları biraz hızlı hızlı geçtim ki siz de çok vaktinizi almak istemedim. Ben içli kete yapacağım için şöyle küçük bezeler haline getirdiğim hamurlarım bir tarafta dinlenene kadar ben de diğer taraftan ketemin içini hazırlayayım. Bir çay bardağı ayçiçek yağının üzerine şöyle alabildiği kadar un ve yarım çay kaşığı tuzu ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Kete içi çok böyle kuru bir iç olması gerekiyor. Şimdi videoda da gördüğünüz gibi böyle çok kuru bir iç olması gerekiyor. Şimdi diğer tarafta dinlenen hamurlarımın ilk önce merdane ile daha sonra da oklavayla açmaya geçiyorum. Evet, bütün hamurlarımı ilk önce merdane ile açıp biraz bir servis tabağı büyüklüğünde yaptıktan sonra geriye kalan bütün hamurlarımı aynı işlemi yapıp şöyle önce merdane daha sonra da oklava yardımıyla açıyorum. Dediğim gibi ben buraları biraz hızlı hızlı geçtim. Sizin de vaktinizi çok almak istemedim. Diğer tarafta bir paket margarin, yarım su bardağı ayçiçek yağını ekleyip şöyle ketemin her tarafına gelecek şekilde iyice yağlıyorum. Ketenin yaprak yaprak olmasını istiyorsanız böyle yağlamasını çok güzel yapmalısınız ki kete piştikten sonra şöyle kat kat yaprak yaprak olabilsin diye. Şöyle ilk önce fırçayla daha sonra da her tarafına gelsin diye şöyle yufkaları birbirinin üstüne doğru kapatıyorum ve açtığım diğer bezemi de üstüne ekliyorum. Toplamda iki kat olması gerekiyor. İlk önce böyle zarf şeklinde iki taraftan katlayıp ortada birleştirip daha sonra o katladığım yerlerde yağlıyorum. Şöyle zarf şeklinde katlayıp bir kenara alıp yağının donmasını bekliyorum. Ben bütün yufkalarımda aynı şeyi yapacağım. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde önce merdaneyle daha sonra da oklavayla çok ince olmayacak şekilde açıyorum. Şöyle açıp bir kenarda beklettiğim bütün hamurlarımı daha sonra yağlamaya geçeceğim. Bakın zaten beklediği için o kadar güzel bir hamur açılıyor ki hamur. Şimdi yağlama işlemine geçebilirim.
Her tarafına iyice gelecek şekilde yağladığımız yufkaları şöyle yağlamasını çok güzel yaparsanız o kete o kadar güzel ve kat kat olur ki biz normalde doğuda bu keteleri büyük büyük yaparız ama tercihe göre şimdi artık böyle küçük küçük de yapabilirsiniz, büyük de yapabilirsiniz. Ya nasip olursa Ramazan hazırlığı için ben büyük keteler yapacağım. Onu da sizlerle de paylaşacağım. Sizler için de bir fikir olmuş olur. Bu ketede en önemli şey böyle yağlamasını çok güzel yapmanız lazım. Yağ çok gidiyor. Yağlamasını güzel yaparsanız, ne kadar çok güzel yağlarsanız o kadar güzel kat kat açılır o kete. Piştikten sonra böyle yaprak yaprak olur. Evet, bütün hamurlarımı açtım. Şimdi şöyle bir kenarda yağ donana kadar birazcık da bekledim. Şimdi merdane yardımıyla böyle çok yuvarlak yuvarlak olmasın diye şöyle kare şeklinde olacak. Dikdörtgen şekilde olsun. Çünkü zarf şeklini vereceğimiz için böyle yuvarlak yaparsanız istediğiniz şekilde alamazsınız. Şöyle benim açtığım gibi dikdörtgen olması gerekiyor. Kenarlarına dikkat ederseniz böyle yuvarlak olmayacak o yüzden. Bir merdane ile yavaş yavaş bastırmadan açıyoruz. Böyle çok ince olmayacak şekilde kendi göz kararınıza göre ayarlayıp kesim. Mesela benimki normalde yufkanızın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiyor. Ben bir tanesini 9'a böldüm. Öyle yaptım. Hepsinin içine tam ortasına gelecek şekilde kete içlerimi ekledikten sonra şimdi zarf şeklinde katlıyorum tekrardan. Şimdi ilk önce uçlarını ortada birleştirip daha sonra da diğer iki ucunu ortada birleştiriyorum. Ve şöyle gösterdiğim şurayı yavaş alayım, siz de daha iyi görürsünüz. Şöyle önce uçlarını birleştirip daha sonra da şöyle elimle hafiften bastırıp birleştiriyorum. Evet, şimdi bunu tepsiye koyduğunuz zaman ters çeviriyorsunuz. Evet, görüntüsü gerçekten çok güzel bir görüntü oluyor. Ben şu şekilde yapayım. Siz de kamerada daha iyi görürsünüz. Şöyle parmak uçlarınızla hafifçe bu kenarları birleşene kadar basarsanız ve daha sonra yufkanız zaten böyle ters çevireceğimiz için tepside çok güzel bir görüntü alıyor. Evet, gördüğünüz gibi bütün ketelerime aynı işlemi yapıyorum. Benim bu yaptığım, verdiğim ölçüde toplamda 2 tepsi kete çıktı. Siz de dilerseniz böyle evinizin kişi sayısına göre daha da arttırabilirsiniz, daha da azaltabilirsiniz. Benim verdiğim ölçülerde toplamda 2 tepsi çıktı. Ve biraz da böyle bereketli bir şey oldu. Bakın koskocaman 2 tepsi doldu zaten. Şimdi yumurta, ben bu yüzüne sürmek için bir tane yumurta, bir kaşık yoğurt ve bir çay kaşığı da pekmezi ekleyip üzerine her tarafına iyice gelecek şekilde yağladım. Pekmezi eklememin sebebi de piştikten sonra yüzünün kızarması böyle daha güzel bir kırmızı görüntü sağlıyor. Poğaçalarımda da genelde mayalı hamurlarda da katmaya özen gösteriyorum pekmez. Kızarmasını daha güzel sağlıyor. Ve şöyle her tarafına gelecek şekilde iyice karıştırıp önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kızarana kadar bekletiyorum. Ben şimdi şöyle bir bıçak yardımıyla bir 4-5 tane üzerine gelecek şekilde çizikler atıyorum.
Ve bunda tepsi mayası falan vermemize gerek yok. Keteyi direkt yaptıktan sonra direkt fırına atıyoruz ki çok daha fazla ekşimesin. Evet, bütün hamurlarımı böyle üzerine çizikler atarak fırınıma götürüyorum. Bakın şöyle güzelliğine. Piştikten sonra o kadar güzel bir görüntü oluyor ki o çizgileri. Evet, bütün ketelerimi pişirdim. Fırından aldım. Şöyle ilk sıcaklığı çıktı. Size de göstermek istedim. Bakın içli ketelerim böyle içi dolu dolu ve yaprak yaprak olan bu içli ketelerimi şöyle herkese tavsiye ediyorum. Ben izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıklı, mutlu, huzurlu günler diliyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.